Blackship Motogaraj'dan herkese merhaba. Ben Berkay. Ben Yiğit. Bugün yanımızda Yamaha'nın XSR 700 modeli var. Bizim arkadaşımız Murat'ın motosikleti. Kendisi kamera karşısına çıkmak istemedi. Bu yüzden sözü bize bıraktı. Eksilerini anlattı bize. Artılarını zaten hepimiz biliyoruz. Onların üzerinden tekrar geçeceğiz. Kendisine çok ısrar ettim. Gerçekten çok ısrar ettim. Buraya gelmek istemedi. Dolayısıyla kendisi kamera arkasında oturuyor. Ben burada keyfime bakacağım da arkadaşlar dedi. Biz de motoru anlatmak üzere kameranın önüne geçtik sizlere. Evet. Geleneğimizi bozmuyoruz. Berkay eksileriyle başla bakalım. Neler var Murat'ın bize aktardı ve senin CP2 Blue hakkında varsa böyle engin eksi bilgilerin artın çoktur da onlardan gönder gelsin. Vlog'dan değil, ilk MT7'yi de bir 30.000 kilometre kullandıktan sonra çok rahat karşılaştırabildim. Son MT7 videosunda bir freni tutuyor demiştim. Videodan sonra ben Kaan'ın motoru kullandım tekrar. Freni tutmuyordu. Şimdi bunda ben o freni çok merak ettim. Bu arada motosiklet 20.000 kilometrede 2016 model. Ben freni tutuyor gibi geldi. Sen de bir turladın. Ya bence de başarılı. Hani çok kötü diyemem. Tutuyor mu? Evet, freni tutuyor. Kaan'ın MT7'de bir şeylik var. Dedim ona o balatayı kullanma dedim. Gitti dandirik balat aldı. Alacaktı. Full sinterliği söktü benden. Neyse, selam Kaan. Bu arada MT7 videosunu izlemek istediğinde şuralara bir yere linkini aşağıya bırakıyoruz arkadaşlar. MT7 suikast kasa zaten diye geçiyor. Çok Ya, kara düzen. Bu da öyle aşağı yukarı. Hiçbir elektronik yok. Ya tam- ABS'yi koymuşlar, tamam demişler, sana bu yeter. Hadi demişler, yallah. Bunda Tam- da aynı. İşçiliği sürücünün yaptığı motorlardan. Bunda ama şöyle bir dezavantaj hissettim. Kullandığımda arka amortisör aşırı yumuşak geldi bana. Bayağı böyle geziyorum şeyde. Mesela kasisten falan geçtim. Enduro'ya biniyormuşum gibi oldu. Yumuşacık geldi amortisörler. Ya hem avantaj hem dezavantaj oluyor bu. Şehir içinde çok tatlı, çok rahat sürüyorsunuz. Ama biraz viraja atayım, biraz performansa yöneleyim dediğiniz zaman Murat'ın da özellikle üstüne basa basa dile getirdiği ilk eksisi buydu. Viraj alma performansı yaylar amortisör dolayısıyla biraz kötü. Bir de bu zaten şasi dinamiği gereği de MT7 ilk çıktığından beri söyleniyor. Evet, virajlarda arka. Zaten şase MT7 şasisine %95 oranında benzer bir şase. Daha ufak bir değişiklikle XSR 700 olmuş kendisi. Motosiklet zaten %80 MT7'den Evet. devşirme bir motosiklet. Hani blok olsun, amortisörler, yani sadece görüntüyü bir oynamışlar. Biraz yeşil boyamışlar. Sunmuşlar gibi bir dizaynla da oynamışlar. Ama yine anahtar farın orada daha da uzağa koyacaklarmış. Onu yapamamışlar. Yan herhalde. komşunun motorunun Evet ya, gerçekten. gidonunda. Bir şey diyemeyiz. Japonlar biliyordur diyelim. MT7 çok sevilen, çok popüler bir motor. MT7 bulamıyorsanız piyasada temiz, denk gelmiyorsa XSR 700 kesinlikle radarınıza girmesi gereken, ikinci elde uygun alıp tabii ki de uyguna satacağınız bir motor. CP2 anlabildik. Blue 700 cc bir Yamaha makineye bineceğim diyorsanız ikinci elde uygun alıp bulabileceğiniz bir motor kendisi. Ben zamanında neden tercih etmedim onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü ben top case istiyordum motosiklete. Yan çanta istiyordum. Ben Ya- MT7 tur motor olarak kullandığım için bana bu, evet, bu arada çok beğeniyordum. O zaman da Ama beğeniyordum ama tarz bir motosiklet Evet. abi. Yani buna top case tak olmaz. işte ben takarım diye o kadar da mındar etmeyeyim aleti. Küçükleri, çantaları var. Ya ben sağamam abi ona. Top case'in üstüne sırt çantası, burada çadır, burada tulum yan çantanın üstünde. Evet, amortisörler diyorduk. Ön amortisöre de değinelim. Deyin bakalım. Ben değinmiyorum, o zaten yere değecek gibi oluyor ön amortisörü sıktığımızda. Amortisör Evet, R25 amortisör diyorlar. Öyle bir söylenti var. Yok, dalga geçiyorsun, ciddi. R25 amortisörü bundan birazcık daha uzunmuş. Birebir aynıymış. İşte ufak bir oynamayla buna oturuyormuş. Amortisör demişken, öne gelmişken fren yaptığında ne yapıyor amortisör? Yapıyor böyle yere. Ve Öne doğru yaklaştıkça yaklaşıyorsun. Yaklaştı, hani bitmiyor, daldıkça dalıyor, Daha ne kadar dalabilir diye bakıyorsun. yine dalıyor. Siz yani hakikaten GS gibi gidiyor. Evet. Böyle hissettirmiyor hiç. Ya şurada kasislerden geçtim, gerçekten hani önde hissettirmedi, arkada hissettirmedi. Fren de yaptım, aynı zamanda gerçekten daldı. MT7 de dalıyordu ama durabiliyordum ya. Evet, amortisör, süspansiyon dedik. Sonra ne diyelim? Far diyelim. Eksi diyoruz. Bunun orijinali halojen miydi? Halojen Orijinal diye. komple halojen geliyor Evet. mesela. O da bir eksi. Özel MT7'de de, seri hariç halojen geliyor diyebiliyorum. MT7'de de halojendi ve beğenmiyorduk aydınlatmasını ama bu motosiklet özel seri değil ama Yamaha aksesuarlarıyla donatılmış bir motosiklet. O yüzden farı LED, muhtemelen gece nasıl performansı Gayet güzel. Selektör yaptığında falan açılıyor yani araba. Görünüyor. Çok belli ediyor. halojende görünmüyordu muhtemelen. Halojende. Ya özetle parayı verirsen önünü görebiliyorsun abi. Öyle ya da böyle görüyorsun. Ya parayı vermezsen görmüyorsun, böyle neredeyim diye bakıyorsun. Halojen eksiydi ama bunda aksesuarla o eksiği giderilmiş. Aynalar bu arada şey mi? Aftermarket. Sen mi Orijinal taktın? Yamaha aksesuarı dendi ama ben çok fazla görüyorum aynı modelde. Ya, o yüzden emin değilim. O- Yamaha ondan dedim ben aksesuarı de. diyemiyorum aynalar için. Bir kere karşılaştım polisle. Aynaya bakıyor, orijinal mi değil mi? Orijinalliğini şey yapıyorlar artık. Bu şimdi orijinal olmadığı belli dışarıda Yani ya. 4-5 kere çevrilmişimdir. Çok fazla çevrilmedim bu motosiklette. İşte hiç ya- aynaya bir şey diyen Bu aralar- ya da egzozumu dinleyen falan hiç çıkmadı yani. Olan orijinal aynası olan bakmıyor ki yani. Hani en azından aynası var, adam kullanıyor, ne güzel abi.
Şimdi göstergeyi beğenmeyenler var. Göstergeyi eksi olarak. Sen beğeniyor musun göstergeyi? Ya benim göstergeyle işte LED nedir LCD'nin LCD. TFT ekranla falan hiç işim yok yani. O yüzden hani kafamı çevirip bakmıyorum da. İşte ben de o kafadayım. O yüzden bence güzel. Mesela sence güzel değil. Bence güzel değil. Yani Çünkü Casio saat. evet, Casio saatten hallice gösterge var gene. Biraz daha büyük olabilirdi. Ya da atıyorum analog bir kadran yapardın. En azından ben ibreyle gittiğimizi daha rahat görürdüm. Neden oyun mu oynayacaksın ben? Yani radara girmeyeyim, ceza yemeyeyim. Bu ara çok her yerde radar var. Vites göstergemiz var, hız var, o da var, benzin deposu var. Allah bereket versin. Ya de- gösterge 2-3 tane ışık koymuşlar. yeterli mi? Yeterli. Bence küçük ve ileride. Benzin göstermeyenler de var diyelim. Ya o çok sıkıntı. Ben Hissederek gidiyor. Birazdan benzinin bitebilir. zamanda Depoya, kullandım. mobilet usulü depoya tek gözle bakmaca, sallamaca falan. Hesap ediyordum. Mesela CRF'de bir kere yolda kaldım. Tam olarak bir depoda 235 kilometre gitmiştim. Ondan sonra hiç 210'dan sonrasına bırakmadım benzini. Bir kere kalınca standardın dışında bir ergonomi diyeyim. Bununla anahtarın, çünkü bütün motorlarda nedir? Gösterge daha ileridedir, anahtar daha yakındır. Evet. Ama MT7 ve XSR ne yapmış? Anahtarı fara koymuş, göstergeyi çekmiş. Yani eksi midir artı mıdır o biraz kişisel. Bir anahtar uzanmak biraz zahmetli o bir Evet, yerde aslında evet. böyle bence. Günde 12 saat PCX üstündeyim ya. Anahtarı bırakıp gidiyorum falan bazen bunun üstünde yani. Bak işte teknoloji her zaman iyi değil. İnsan rahata çabuk alışıyor. Ne var Başka başka eksi diyelim. Eski lastikler. Motorla geri geri giderken mesela pegler var ya, peglere sürekli benim ayaklarım çarpıyor. Evet, ben geri Baldırlarıma gittim, sürekli benim de ayağım vuruyor. çarptı. Evet. Ama normal ya. Yani nasıl bir şey yaptılarsa evet çarpıyor. Geri geri alırken illaki çarpıyorsun yani. Ondan yaylı yapmışlar işte. Çarpınca takılıp düşme diye. Japonlar bunu da düşünmüş. Ama geri geri alırken tutacak bir şeyin yok. Şuraya parmağımı sokamıyorum, elimi sokamıyorum. Hani motoru aldım. Nasıl tutacağım? Böyle bacak kavrar gibi. Tutamıyorum, yok çünkü. Ya işte bu biraz daha tarza oynanmış bir makine olduğu için orasını tutayım tutamacı, burasının top case'i öyle şeyler yok. Depo. Depo kaç litre? 14 litre miydi? 12-13 litre falan bir şey olması lazım. Yani 700 cc bir alete göre bence depo ufak. Evet. Yani 200-220 kilometrede Benim ortalamam 5-5,5 arası hemen yiyor. Yani yani zaten 10-12 litre desen 5 litre yaksan, 5,5 litre yaksan 200 kilometre. 200 kilometrede bir benzinciye gidersin. Benzincideki arkadaşlarla kanka oluyorsun. Tamamen bir şehir içi motoru. Şehir içinde çok rahat, çok keyifli sürülür. Ama şehir dışına çıkayım yol yapayım dediğinizde işin rengi biraz değişiyor. Benzinlikten benzinliğe gerekirse böyle rota hesaplamak gerekebilir. Ya boş yolda yine onu düşürebilirsin. 200 kilometreye kadar bence gider. Eko diye bir ibaresi var mesela. 1500-4000 devir arasında. Orada çok az yaktığını, ne kadar doğruysa gösterge, 3.5'ları falan görüyorum. 3'lere düşüyor. 2.9, 2.8, 3.2 falan böyle. Oralarda gezdiği oluyor. O şekilde 200 kilometreleri bulur diye düşünüyorum. Düşer. Sen kaç yaktırdın bu bloğa? Söyleme, linç yiyorum bak sana. Söyle söyle. Bara gidiyoruz. 3.8 değil. En son 6,81 liraya almışım benzini. 3,85 yakmışım ortalama. En düşüğü bakıyorum 3,33 yakmışım. En iyi 3,3 yakmışım. Ruh hastası gibi sakin sürerseniz 3.3 yakıyor uzun yolda öyle diyeyim. Aksesuarları var mı acaba? Çok az. Çok az yani. Top kes takamıyorsun mesela. Mesela kuyruk kısaltma istiyorum, bulamıyorum. Temu'da var sadece, güvenemiyorum açıkçası. Vergi diliminden geçiyorsa al. Ya Gelir. geçiyor da alacağım, 200 kilometre sonra şıkır şıkır etmeye başlayacak, canım sıkılacak. Bence böyle bir motora tek kişilik sele yapması lazım Yamaha. Var opsiyon. Bunu söküyorsun. Şu demir çıkıyor. Tek kişilik oluyor bu. Ama şöyle bir problem var. Bu kalıyor geriye. Kuyruk dediği o. Şunu ne yapacaksın soru işareti. Yani Plakalık. bunu düşünen adam, tek kişilik yapıp şunu çıkartan adam Yamaha, şunu ne yapacağız sorusunu tamamen havada bırakmış. Bununla Ya baş işte başa onu da kalıyorsun. kısa yapıyorlar. Direkt seleye bitişik oluyor sinyaller falan. Çok da tatlı duruyor ama ben onu çözemedim. Nasıl yapıyorlar? Parçayı nereden buluyorlar yani? Bilmiyorum. Yurt dışında çok fazla seçenekleri olduğu için söylüyor web sitesinden. Biri argesini yapıyor. Ya da gidiyorsun alıyorsun bir yerden başka bir motorunkini uyduruyorsun bir şekilde. Hani bu orijinalliğini bozmuyorsun, kenara koyuyorsun. Bir eksisi daha var. Kastrası çok kısa olduğu için biraz sürat açtın mı tank slapper yapmaya müsait bir yapısı var. Çok müsait. Kuvveti dolayısıyla da çok müsait. 150 kilometre sonrası bu motorla işkence, başka hiçbir şey değil. Deli rüzgar yiyorsun. Çok da acayip dayak yiyorsun. İstediğin kadar kapan. Bir kaçışın yok yani. Cam hemen. Hiç keyifli değil yani. Ben 200 yaptım. Bir daha yapmam yani. Gerçekten gerek yok. Ya cam da bu motorun o tarzına aykırı. İşte aynen. Ben işte o yüzden diyorum ya, MT7'ye doldurdum, ne var yok. Vardı. Ben mutluydum. Evet, rüzgar beni de camım kısa olduğu için rahatsız ediyordu ama kapandığımda rüzgar yemiyordum hiç. Ama bunda o yok. Yani Naked'da kullandım uzun süreler boyunca. CRF kullandım zaten, her yeri açık. Her yerden yiyorsun rüzgarı. Ya biraz daha sakin gideyim, rüzgarı hissedeyim ama bu 700 cc'lik CP2 ile ne yapayım ben?
Yani Hani böyle bir güç var içerisinde. altında ama Ya Evet. o güç gazı açtığında tatmin ediyor seni aslında. Tabii Öyle canım. 150-200 ile gitmene gerek yok o gücü hisset. trafikte Böyle gaz gazı açtım. açtığında zaten altından gidecekmiş gibi oluyor o torkla yani. İkinci viteste gazı bir açıyorsun hemen başlıyor böyle yanlamaya. ya. Çok keyifli. Daha 40 bin lira ceza sonra. Drift atıyorlar. Abi şöyle ışıktan geçerken böyle hop yapacaksın, toplayacaksın, devam edeceksin. Çaktırmadan. Aynen. Bence bu arada geometriyi uzun yapmalarının sebebi bu da olabilir. Çünkü kısa olsa hemen tekere gelir. Tam zaten tekere gelen bir alet. Ama sen bunu bir tık daha kısalt. O zaman Ya biraz da kastar açısından alsaydın arkadaşım. Gerçi gene şaseyle de alakalı. MT7 şasisi olduğu için de. ya onu düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten istediğinde tekere gelen bir alet bence. Ya bence onu o kadar düşünüyor olsalar MT7 şasisini birebir koymazlar. Ya bu şaseyle biraz daha para kazanan motor olmuş bu. Bu da tarz olsun olmuş. Hani bizim bir ismimiz olsun. Bak bize XSR Olmuş mu olmuş. Yani sorunsuz no problem bir motor. Ya bloğu sebebi no problem. Ama dinamisine, dinamisine, tarzına aykırı. tarzına aykırı aynen. Tarzı oldu. Hemen bir eksi daha geldi benim aklıma. Şurada bir tane bir şey var. Şu Küçümen. Ben Şu. onu çok seviyorum. Ben onu eksi diyemem. Şu. Ben Yani onu eksi şekli diyemem. eksi değil. Şekli eksi değil ama sesi Bence şekli de sesi de eksi. Çok güzel değil mi? Bu çocuk. kuçi kuçi. Bu çocuk. Ya çünkü neden sıkıldım artık. Bu kadar egzozdan. Bu kadar egzozdan Dedin aldığın sıkıldım. motorun egzozu ne kadar kardeşim senin Onu şu an? bırak sen Dominar'ına bak ya. Bu kadar egzoz var. Diye Hayır ses kardeşim çıkıyor zaten. Dominar önce egzozu yapmışlar, sonra bu egzoza güzel bir motor ekleyelim demişler. Bununla adamlar ne güzel yapmış bak şu kadarcık egzoz çıkıyor. Bütün her şey altta mis gibi ya. Neden bu Ha, kadar ne kısa ve yapacaksın uzunu, ne tombik? yapacaksın? Güdük Necmi. Çok güzel oğlum. Alacağım eve götüreceğim. Onu da yapacağım şimdi bugün. Sesi alt devirlerde çok güzel ama üst devirlere doğru bence tatmin Susuyor. etmiyor. Ya beni iki türlü de tatmin etmiyor açıkçası ya. Yani başka egzozlarda sesini bildiğim için zırıltı egzozdan mı? Bir zırıltı da var böyle. Sanki perçin gevşemiş sesi olur ya böyle çıngır çıngır. Metal böyle. metale sürter. Zır 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 gibi evet. Sen bütün yoluna takılıyorsun değil mi? Bütün dikkatini dağıtıyor. Ben çok takıntılıyım. Bende bir Miv vardı. Gerçekten çok güzel bir sesi var. Tenereleri falan da görüyoruz. Takıyorlar. Çok güzel sesi var ama malum Türkiye şartlarında herhangi bir bunun harici bir şey görünce Oğlum abartı egzoz deyip bazen orijinal ceza yiyorlar. Ama yine 80 bin lira falan yamadı. İşte, Şaka gibi. bedava. yani. Hayır bazen cezası 40 bin lira. polise orijinal egzozun orijinal olduğunu anlatmakta güçlük çekiyorsun. Evet, Bırak evet. aftermarket'ini, yan sanayisinin opsiyonunu. Ben bir tane memura sordum öyle. Daha göreve çıkmıyordu. Apartmandan çıkıyordu falan böyle öyle denk geldik. Ya dedim benim motorumun egzozu dedim hani bozuldu, kırıldı falan, delindi. Nasıl dedim yapacağım hani orijinal egzozu yok bulamıyorum. Söylemedim modeli falan da. Orijinal egzoz dedim bulamıyorum. Dedi ki egzozu alacaksın, seri numarasını gidip ruhsata işleteceksin. Anca öyle dedi. Ya öyle bir işlemden bahsetti. Bilmiyorum. Abi bence ya sonradan aldığın egzoz bağırmıyorsa ne olduğunu önemi yok. Bence de yani bir desibel ölçer Evet. gibi bir şeyle gezmeleri Yok lazım. işte kanunda orası açık. Öyle bir şey yok. Tamamen kulağa şey yapıyor. Kanunda görmüştüm ben onu. Yani arabanın motorun egzozu çürür gider, takarsın bir şey, susturucusu güzeldir, bağırmıyordur, devam edersin yoluna. Neyse gene konuyu Bak, çok dağıtmaya meyilliyiz. politikaya gireceğiz. Vallahi Tamam, hadi. alacaklar bizi. Hadi eksilerden devam. Silivri'ye de gittim. Kaydırma debriyajı var mı bunda baktın mı? Yok. Sanırım 2024'ten sonra mı ne geçmişler kaydırmalıya? Ha, kaydırmalı debriyaj yok. Hı. Şu kütük hissiyatsızlığı. 2. Korna ile sinyalin farın yerini değiştirmesi yamağının. Ya. Bir şey daha vardı, onu da konuşurken buluruz. Hayır. Belli bir standart var değil mi? Sinyalin altında korna olur. Abi sen kornayı neden sinyalin sağına koyuyorsun? Baş parmağı insanların büyük mü olmak zorunda? Niye ben bunu kornaya basacağım diye efor sarf etmek zorundayım? Sadece kornası ama geri kalan küçüğü çok seviyorum. Çok küçük. Çok güzel. Sinyaldeki hissiyatsızlık peki? Bir dokunsana. Yani verdim mi, vermedim mi, kapattım mı? MT Ben de böyle değildi PCX'teki galiba. gibi olsun isterdim mesela. Çok kemikli Kart mesela tut. sinyal. Evet, o Basıyorsun, kemikliliği tak insan falan. arıyor. Evet. Bence de. Evet, çok yumuşak. Bir de bütün dünya bir düzen kullanıyor şu sinyalin kornanın yerini, selektör yeri. Yamaha bambaşka bir şey yapıyor. Kimseyi Honda sallamıyor. bambaşka bir şey yapıyor. Honda kornayı alıyor şeye koyuyor. Aynaya koyuyor. Şunu bir PCX'te standart de. yapın ya. Korna garip yerde. Ve bir de motor değiştiriyorsan mesela sen PCX'i kullanıyorsun. Korna yukarıda, sinyal aşağıda. Buna geliyorsun. Sinyal aşağıda, korna Çok şeyde. yaşıyorum bunu. Acayip yaşıyorum bunu. Katılıyorum ya, kütüklerin standart olması Yani lazım. şeklini tamam değiştir kendi şeyine göre ama yerleri belli olsun en azından. Motordan motor değiştirince ben çok sinyal vereceğim diye korna bastım. Korna vereceğim, basacaksın diye sinyal Korna verdim. vereceğim diye sinyale bastım. Yapıyorum öyle şeyler.
Oluyor abi. Şu şeyi ufaklarda. ayırmasını istemezdim mesela. Bazı motorlarda şu selektör yaptığımız tetik var ya. Hı hı. Uzunu oraya koymuş, ileri ittirince uzunlar yanıyor mesela. Şuraya uzun tuşu koymaya ekstra gerek yok bence. Ha evet, bazı motorlarda var. Ya Yamaha, çekimden önce de konuştuk. Bak öyle bir cimri ki, öyle bir kısayım maliyetten o kadar uyguna motor yapayım derdinde ki utanmasa grenajları karton piyerden yapacak. Yani o butonun da hesabını yapıyorlardır eminim ondan. Tabii canım, bunu başka bir yerde kullanıyorsa, uzunu orada kullanmıyorsa dolduruyor burayı başka bir kalıpta. Bunu da kullanacaksa hadi bu hazır zaten. fakir Yanlış butonu koy. bilmiyorsam zaten bu alabileceğin en ucuz CP2 motor Yamaha'daki. İşte Evet. değeri bilinmeyen bir makine aslında bence. Ya ikinci elde uyguna bulabileceği, satarken de görece uygun Ya şimdi satacağım. MT7 isim yaptı. Evet. Tenere isim yaptı. İkinci elleri de uçuyor. Sıfırları zaten hepsini uçuyor. Ama bu biraz daha böyle arada kalıyor. Yani ben güzel bir makine bineyim, yüksek cc makine bineyim. Şehirde takılacağım, gezmeyeceğim falan diyene uygun bir motor bence. Şekli şemali çok güzel çünkü. Biraz da bence 30 yaş üstüne hitap eden bir tarzı var. Genç adamın alıp bineceği bir makine değil. O yüzden de biraz piyasası düşük kalmış. Yani o yüzden de değeri bilinmemiş biraz. Dolayısıyla hemen şuraya bağlamak istiyorum ben. MT7'den kara düzen birebir bir makine olduğu için kaydırmalı debriyaj da yok. Zaten hem 700 cc olması, hem torku, hem beygir, hem kaydırmalı debriyaj olmaması, hiçbir elektronik aksamın olmaması sebebiyle alayım, bineyim, ilk motorum olsun motoru olmaz. Belki ikinci motor bile olmayabilir. Gerçekten belli bir tecrübeyi edinmiş, oturtmuş, ondan sonra alıp binilebilecek işçiliği tamamen sizin yaptığınız, size anında tepki veren, hatanızı böyle ağzınıza çarparak size Evet, gösterecek bir halde. Hatta yüze çarpacak şey bu. Anında tepki veriyor. Çok gaddar tepki veriyor bence de. Kesinlikle hata affeden bir motor değil. Dolayısıyla işte kaydırmalı debriyaj olmaması, TC'si olmaması, o olmaması, bu olmaması, teknolojinin olmaması büyük bir eksi. Ama bunu seven adam için abi ben ne yaptığımı bileceğim, motor bana ona göre tepki verecek diye için büyük bir artı. Her iki tarafta değerlendirebiliriz. Zevkler ve renkler asla tartışılmaz. Motorun ön tekerinden, farından, gidonundan başlayarak küçükleri hariç tutuyorum. Onları ben de beğenmedim. Şuraya kadar motor güzel. Ben de şurayı beğenmedim. Stopu da mı? Stop'u da beğenmedim. Neden? Zevk. Beğenmedim. Hani dümdüz beğenmedim. Benim hoşuma gitmedi. Daha estetik bir şey yapabilirlerdi abi. Şöyle bir şey ekleyelim. Daha estetik derken yine Yamaha'nın aksesuarlarından aslında sinyalleri halojendi ama LED sinyal takılmış. Bütün sinyalleri LED. Ecnebiler buna tail tie diyor. Kuyruğu böyle toparlayıp tatlılaştırıyorlar. Onların zaten plakası ufak olduğu için. Abi buraya şöyle iki tane ufacık sinyal, bir tane plakalık. Şurada plakalı, bak ne kadar temiz dururdu. Bir hayal et. Ya şu kadar minnacık yapmana gerek yok. Şu kadar tarz bir motora bunu da koyup geçelim olmaz. Bu da Bunu önemli. da tarz yap. Bu kadar düşünmüşsün. Ya zaten şasiyi olduğu gibi almışsın abi. Bari şurada bir şey yap da bizim gönlümüzü çal. Şahsi görüşüm. Beğenen beğenebilir. Ben beğenmiyorum. Sen beğendin mi Murat? Kesinlikle beğenmiyorum. Hani o da beğenmiş. Onun da şahsi görüşü arkadaşlar. Bak biraz paramız olsaydı şunu yapardık. Tilki testereyi alırdık buradan. Zırrrr diye. Murat kalpten gitsin sonra orada. Geldi mi 10.000 aklına? abone gelecekse kesiyoruz. Hadi bakalım. Geldi mi aklına eksisi başka? Benim çok şikayetçi olduğum bir konu vardı. Bujisini değiştirmek istedim. Bujiyi değiştirmek için bunu söküyorsun. Depoyu söküyorsun. Sonra bloğa ulaşıyorsun. Okey, çok güzel her şey. Bloğa ulaştık. Ama bujiler o kadar derinde ki uzun lokma lazım. Covid zamanı. Aldım bütün parçalarımı. Her şeyi aldım. Bütün her şeyim hazır. Uzun lokmam yok. Bu bir dezavantaj olabilir. Hava filtresi de muhtemelen oralarda bir yerlerde ama bakım aralığı uzun olduğu için Bakım aralığı uzun, hava filtresini değiştirmedim henüz. nerede bilmiyorum mesela, hiç ben de değiştirmedim. Onunla hava filtresiyle buji aldım, götürdüm. Dedim bana bunu değiştirir misiniz? O zaman Ama müjdat da yoktu tabii o zaman. o zaman yoktu. Ama yağ bakımı yapmak rahat ve kolay. Onu Ya. da yapmadım henüz. Onu çok değiştiresim var. Getir, Kilometresini bile beklemeyeceğim yapalım. de. Al malzemeleri yapalım. Ben Putolin mesela çok memnunum. PCX'te de yine PCX bölümü çekecek olursak bahsederiz. Honda'nın kendi yağını, ne yağ kullanıyorlar, motul mu kullanıyorlar bilmiyorum Devlet sırrı asla açıkçası. söylemiyor. Ben aradım, öğrenemedim. Markasını bilmiyorum. Değiştirdim, Putolin koydum. Kalkışta bir titreşim vardı, onu kestim mesela. Ben gözle görülür şekilde hissettim. Tam onu. sentetik miydi? Yavaş kalkarken. Yarı sentetik. Yarı. Ben 7100 kullandım hep. Tam sentetik. Çok memnundum. Hep motul kullandım. Ben hiç daha arayışlara girmedim. Bu zamana kadar servis bakımlı gelmiş. Muhtemelen içinde de Yamaloop denilen yağ var işte. Yamalup iyi Yamaha bir yağ diye kendi biliyorum. yağ. Bilmiyorum ben. Ama Honda ne kullandığını söylemediği için. Onda kesinlikle içeriği bile almadığı için Neyse bak vallahi gideriz. Evet. Artılarına geçelim. Eksilerini bitirdik. Hemen geçelim artılarına. En büyük artısı sence nedir Murat? izlemesi. Çok Ya- tarz, çok güzel. Çok da rengi de çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Anahtarlığı bile yeşil. Bir rengine hasta kaldım bu arada. Ya ben yeşil sevmem. Bence tatlı bir yeşili var. En büyük artısı CP2 blok. Bu kadar gaddar, bu kadar sağlam bir blok. Diğer bütün firmalar zaten bu bloğun taklidini yaparak blok ürettiler CP2'den sonra. Bunun bir tık kalitesi KTM'de var. O da bir tık değil 50 tık pahalı. Ya o kadar para varsa verip daha kalitesini. Hangisi? Şey mi? 790 mı? 790'da işte paralel TV'nin açısının biraz değişmiş versiyonu var. En verimli versiyonu var. Çok değişik bir üretim tekniği üretiyorlar ama
fiyat 2'ye katlıyor. Olmadı Üretimde ya. 2'ye katlıyor, motorda da bayağı bir fark ediyor. Şey de çok güzel. Crossplay. Yine Hah, cross muadil fren, oh blok be. söyleyecek olursak Hornet'in bloğu da bence çok. Bu bloğun serseriliğini o veremiyor bence. Hani bunun bir şeyi var. Ben memnun kaldım o Bittiğinde serserilikten. Yani sonuna kadar her devirde var o beygir. Bunda da var bu arada. Yani açtığın an gidiyor. Tamam, dağıtmıyorum konuyu. Dağıtma, devam et. CP Crossplay. Mükemmel bir kalite. Ölümsüz bir blok. Asla bir şey olmuyor. Gözün kapalı al. Zaten her yerde bu Yamaha'nın içindeydi geçen her motorunda CP2 var. O kadar güzel bir blok ki zaten üstte bir şey yapmana ekstra gerek yok. Dişli ayarlıyor. Zamanlama, haritalama yapıyor. Tener'e de koyuyor. İşte MT7 de koyuyor. R7'ye de koyuyor. Burada da var. İyi ki var. Çok güzel, çok memnun. Süren herkes çok memnun. Biz de gıptayla bakıyoruz. Sen MT7'den zaten T7'den de. Çok güzel. Yani sorunsuz olması çok güzel. Gerçekten gözün kapalı biniyorsun. Yani motora bir şey yapmak için böyle içine talaş falan dökmen lazım yağ yerine. Ne Ya bileyim. da metal parçası Evet, falan öyle dökmen bir şey yapman lazım ki motorun hayatı kaçsın. Bu motosikletin artısı olarak diyebileceğim farı. Çünkü LED olması Ama çok güzel. Opsiyonel de gelmiş İşte bir şey. Yani hani- parayla alınmış ekstra bir durum var orada. O yüzden dedim bu motorun artısı. Bu motorun artısı mı? Kesinlikle artısı. Çok da güzel duruyor bu arada. Çünkü halojenden çok çektim ben. Tarzı da çok güzel. Yani Evet. şekli şemali de çok güzel. Yamaha bunu böyle üretmeliymiş abi. Satılık far var deyip bir söküyormuş. Frenlerinden devam edelim. Ben çift sinterli balata kullanıyordum ve durduruyordum motoru. Kaan da durduramıyordu. Ve bu motorda da duruyor bu motor. Ben o yüzden memnun kaldım. Zaten ön çift disk, çift piston ABS var. Dursun lütfen. Ama çok kafa gömüyor. Hemen oraya parantez içinde. Gömmezsem olmaz. Frenleri güzel, başarılı, mükemmel değiller ama işi iyi yerine getiriyorlar. Arkada zaten tek piston ABS var. Frenlemesi Başarılı. başarılı. Zaten bu kadar kara düzen bir motor için bu fren yeterli. Ve hafif bir motor. Evet. Islak ağırlığı 200 kilo olan bir motosiklet. Diğer markalarda bunlar daha artıyor. Nasıl beceriyorlar bilmiyorum. Dökme demirden şase yaparsan artıyor. abi. NC150. Evet. 500 kilo motor yapmak kolay. Bu arada ağırlık merkezi o kadar aşağıda ki asla size 200 kilo gibi gelmiyor. Çok rahat ittirip kaktırabiliyorsunuz. Geri geri çekebiliyorsunuz. Yokuş yukarı kaldığında ittirmek kaktırmak nasıl? Çok kolay. Kesinlikle bisiklet gibi motor yani tabiri. Asla üzmüyor. Bir şey diyeceğim. Dominar daha ağır bundan. Evet. Dominar daha hafif olmasına rağmen daha ağır hissettiren bir motor. Gerçekten Murat'ın da dediği gibi bisiklet gibi hakim olabileceğiniz bir ağırlığı var. Ki en büyük artılarından biri bence hakimiyet açısından da bu. Her ne kadar bu ağırlık merkezinin yere yakın olması viraj yaparken bize artı olarak süspansiyonlardan dolayı dönmese de diğer geri kalan her yerde büyük bir artı. Bir de İzmir'imizin güzel asfaltında Ya işte süspansiyon orada çok büyük artı. İzmir'de bu motoru sürdüğümüz için Evet. biz büyük bir rahatlık, büyük bir konfor sağlıyordur diye düşünüyorum. ben MT ile vurmuştum ya. Boşaltma vidasını vurmuştum ben. Kaan selam. Bak Kaan Blok yarık. bunları geri al. Selesi çok rahat bir de. Yani MT7 ile karşılaştırdığımda gerçekten MT7'nin et kalınlığı buysa bunun şöyle bir şey. Ben şaşırdım ellediğimde. MT7 selesi bekliyordum çünkü. Bayağı yumuşak geldi bana. 2 saat hiç aralıksız sür, geri gel, hiç bozmuyor yani. Çok iyi. Ama işte bu motor yüksek kilometre yapma motoru değil. Ya bir sırt çantanı alayım, takayım buradan, sallıyorum. İzmir'den çıkayım, Fethiye'ye gideyim. Tek de gideyim. Aynen. Ama kamp atamam. Pansiyonlarda, otellerde kala kala gideyim, gezeyim kafasındaysan gider. Gerçekten gider yani. Tam Hollywood filmlerinde jenerik seyahatler oluyor ya abi. Zaten tarz olarak da öyle bir motor. Ben hayalimde çok canlandı ya. Ben alıyorum bunu ya. Ben alıyorum. Gidiyormuş. Ben bakıyordum zaten ama yani para çok ömel eğrisi. Bence sele alçak ve daha geniş bir kitleye hitap etmesi açısından büyük bir artı. Yani 1.80-1.90 adamlar da var süren ve sırıtmıyor motor. evet. Motorun ergonomisi ve tasarımı çok iyi çünkü. 75 benim. Ama benim bacak boyum uzun. Aynı bizim bacak boyumuz aşağı yukarıya. Oturduğumda yani dayadım iki ayağımda. Motor Dizler zaten de kırılıyor. 3 santim rahat çöküyor yani motor. Baksana. Dur güzel. Tam şehir içi motor Buraya abi. da koyar. Bak önde yaylanıyor, ben de yaylanıyorum. Arka ayarlanıyor, arkanın ön yükleme ayarı var. Ön kara düzen. O yüzden yumuşak olabilir yani. Bir tık daha sertleştirir ön yükleme ayarını ayarlamak. Dolayısıyla amortisörü, selesi ve yüksekliği şehir içi kullanımda çok rahat ettiriyor. Bir artı olarak da şunu ekleyebiliriz. O kadar çok piyasada tutulan bir motor ki MT7 ve XSR açısından konuşuyorum. Her şeyini bulmak çok kolay bence. Ya blok konusunda asla sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyorum ama XSR 700 özelinde belki bazı şeyleri bulmak zor olabilir. Evet yani grenajı bulamazsın muhtemelen. Seriyi bulamazsın. Evet. Mesela o depo üstündeki zımbırtı plastik aksam mesela belki. Ama onun haricinde yani şu bel altındaki her şeyi hemen hemen bulabilirsin muhtemelen. Büyük bir artı. Çünkü biz bir motorumuza Çin'den dişli söyledik mesela yani zincir dişli seti. Türkiye'de yok. bulamam. Türkiye'de bulamam. Onun da videosu gelecek. Orijinal aynaları ben beğenmemiştim ama bu aynalar çok güzel ve çok ufak olmasına karşın bence çok iyi gösteriyor. Evet. Orijinal aynaları titreşimden arkayı göremeyebiliyorsun. Bence gayet yeterli gösteriyor, titremiyor sağlam durduğu için, daha uzun olmadığı için. Bir de elin burada. Elin zaten titreşimi alıyor. Hani titreşim ortadan buraya doğru geliyor. Elin sönümlüyor zaten birçoğunda. Ya Ama bununla da aralara giremiyorsun işte. Tamam, aralara girmiyoruz.
Girmiyor muyuz? Öyle çocuklar değiliz biz. Ha, trafikte bekliyoruz, pişiyoruz çünkü. Arası çok genişse gir. Dur adamın ayağını bozma. Orijinal aynaları ben hiç beğenmemiştim ama bunlar çok tarz, çok güzel olmuşlar. Orijinal aynası da bu arada 2013'ten beri aynı aynayı kullanıyor. Ya Hiç, işte hiç bozmadı Yamaha- kendini. Yamaha. Sonra Bir tane daha eksi var. Başka bir yerden bunu edindim. Çok fan açıyor mu şehir içinde? Açıyor. Yani Bayağı. yüksek CC olduğu için muhtemelen zaten çok olası da. Yazın İzmir'in sıcağında inşallah pişmezsin Murat. Konak üzerinden geldik buraya gelirken. Biraz da trafik vardı. Motoru kapatmak zorunda kaldım. İki taraftan göğsüme doğru falan gelmeye başladı. Bacağı geç artık. Bunu da eksilere eklemiş olalım. Çok fan açıyor ama yani CCC dolayısıyla da normalde bir şey. Artısı aslında motorun kendisi Dizaynı. ve bloğu, dizaynı, tarzı. Başka ne var artı? Murat senin aklına gelen? Torku mesela bence çok iyi ya. Bilmiyorum yani ama o gidişi falan çok tatlı yani böyle. Sürüş hissiyatı diyebiliriz genel olarak. Sürüş buna. hissiyatı, gaz tepkisi de çok güzel Gaz mesela. tepkisi, sürüş hissiyatı bence çok güzel. Gerçekten güzel. Şey de çok güzel bu arada. Bacaklarını sıktığında sana şunun verdiği hissiyatı da çok güzel. Bunu da çok güzel tasarlamışlar. Zaten işte boyun uzun olduğu için de rahat ediyor insanlar burada. Depo kısmı da uzun olduğu için de ayrı bir Oturuş rahatlık oluyor. pozisyonu yine artı olarak bence yani. Tabii kişiye göre değişir bu durum ama daha dik, biraz daha böyle daha rahat oturduğun için böyle tam süper sport oturuşu gibi olmadığı için bence oturuş pozisyonunda benim için artı. Abi doktorlar spor sporcuları çok seviyorlar. Hepsi geleceğin bel fıtığı hastası. Sence oturuşu nasıl? oturuşu rahattı. Ben yolculuklarımda hiç şey değildim. Gidon yükseltme aramamıştım mesela. CRF'de aramıştım. Gidon yükseltme olsa daha rahat olurdum. Bunda hiç Hemen öyle hemen bir aramamıştım. Java oturuşu diyebilir miyiz ya? Rahat yani. Şeyler böyle kollar salık, geziyorsun. Relax, rahat, fresh. Genel olarak komple bu kadar bütünlüğü bir araya getirdiğinizde Yamaha kalitesinde CP2 bloğuyla bence komple artı. Eksilerin en büyüğü zaten MT7 gibi kara düzen olması. İşçiliği sizin yaptığınız, keyif alabileceğiniz, hani dedim ya hem artı hem eksi olabilecek bu durum. Keyif almak, işçiliği ben yapayım, tepkimi ne yaptığımı göreyim, artı eksim motoru bana cevap versin dediğiniz motor bu motor. Mükemmel keyifli. Murat sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. Eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Yamaha olduğu için ne kadar gömelim, CP2 bloğu olduğu için ne kadar gömelim ama seni mutsuz eden yanlardan biz çekim öncesi biraz sohbet ettik. Mutlu eden yanlardan sohbet ettik. Bir de bizim genel izlerimizle birlikte harmanlayıp izleyenlere sunmaya çalıştık. Çok büyük ekstra olan aman Allah yandım kaçayım öyle bir durum söz konusu değil zaten. Zaten bunu da gömüyorsak artık Bizi gömecekler artık. gene bence iyi Her gömdük. motorun Yani- illaki gömülecek bir şeyleri Mutlaka vardır. yani. Bunun Bir da motor yani herkesi mutlu kesinlikle edemez. yayları gömersin yani. Net. Yayları çıkarıp şuraya gömelim zaten. Videolarımızı izliyorsanız, keyif alıyorsanız, sizler için bilgilendirici olduğunu düşünüyorsanız lütfen bazı arkadaşlarla konuşuyoruz. Abi bütün videoları izliyorum ama kanala abone değilmişim diyorlar. Lütfen kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Bu bize büyük bir teşvik veriyor. Yaptığımız işi yapmaya devam etmemiz için çok önemli bir kriter. Lütfen kanala abone olunuz. Bir tane buton ya, basacağım. Basın. Bedava basın. Ben de bastım. Vallahi bedava. Evet. Bugün Black Sheep Motogaraj'da XSR 700 inceledik. Murat işini gücünü ayarladı. Buraya kadar geldiği için, bize motorunu incelememiz için getirdiği için, sohbetiyle eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Murat'tan söz aldık. PCX'ini getirecek. Bir tane de PCX videosu çekeceğiz ve o kameranın karşısına geleceğini sözünü verdi. Diziler kusura bakmasın. Biraz hastayım o yüzden de çıkmak istemedim. Murat'a çok ama geçmiş olsun. PCX'e söz verelim. Murat'ı göreceksiniz. Umarım sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki inceleme videomuza kadar hoşça kalın, esen kalın. See you'lar. Sayıyorum. 3, 2, 1, stop. Ne oldu? Ne gülüyor? Tebessüm ediyorum. Ya tebessüm etme, gülüyorsun. Dalga geçiyorum ben de. Hayır daha geçmiyorum Dalga sen. geçiyorsun. Sen anladın bu. Oğlum gülsen bir dert, somurtsan bir dert. Bizim çekimler böyle işte. Geç. Dur yapma. Gözün düştü. Ama LED olması güzel görünüyor ama video çekiyoruz burada ya. Ha bir de gazlı. Arabaya çarpma. Nereye gidiyor bu? Simge almayayım bir tane. Onun haricinde hani yağ kapasitesi... Ha kim geldi? Gitti. Kontes. Kontes? Kontes. Kontes miymiş? Kontes. Sevdim ben onu. Ya. Hadi hadi. Evet artı. Kilo bir ağırlığı var. 180-190 kilo aralığın. Bir daha. 180 kilo ama oğlum kafam 180-190 aralığında bir ağırlığı. Bir daha. Anasının gözü ya. Bozuldu iyice. 185 kilo ya. Kaç kilo ya işte Ben de bilmiyorum ki. 180, sen de 190. Ya, benzin Sana Boş 190. ağırlık ABS dahil 188 kilo. 2.9 litre yağ alıyor. 14 litre yakıt deposu var. Bunlar da artı. Maksimum 200 kilo olur. 200 tamam. 200 Bak, kilo ıslak gönder. ağırlığı. Bir daha.
dizaynı, tarzı çok güzel. Çok güzel.